Evet arkadaşlar, bomba gibi bir video ile karşınızdayız. LG'nin monitörünü aldık. 27 inçlik gaming monitörü, Ultra Gear serisi, 165 Hz'lik 1 milisaniye tepki süresi ve G-Sync, FreeSync desteği olan, HDR10 desteği olan güzel bir oyuncu monitörü. Bu monitörü tercih ettim. Neden? Öncelikle Full HD değil de QHD istedim. Çünkü birazcık daha ileriye dönük bir teknoloji olsun diye. 4K tercih etmedim. Neden? 4K'ların fiyatları birazcık bana fazla uçuk geldi açıkçası. Ve monitör düzeyinde olduğu için hani bir televizyon alacaksanız tamam 4K alabilirsiniz ama monitörlerin boyutları televizyon kadar büyük olmadığı için piksel derinliğini o kadar hissedemezsiniz. Bu sebeple 2K'lık yani QHD olan modeli tercih ettim. Full HD'ler tabii ki daha uygun ama hani bir tık daha üstü olmasını istedim açıkçası. Bunun dışında neden LG'yi tercih ettim? En büyük etmenlerden birisi fiyat tabii ki. Biliyorsunuz günümüz şartlarda bilgisayar toplamak oldukça zor. Bu sebeple ekonomik olan bütçeyi düşünerek hareket ettim en başta. Onun dışında tabii ki özellikler. Gayet iyi özellikleri var. Hani 165 Hz'lik ve 1 milisaniyelik bir monitör. Başka markalarda almaya kalktığınız zaman daha fazla para verirsiniz. Onu sizler de gayet iyi biliyorsunuzdur zaten fiyat araştırması yaptığınız için. Onun dışında bir an önce kutuyu açıp içinde neler varmış hep birlikte görelim bakalım. I was angry before, but I circled the drain in my mind. I can't find, don't let the sun go down. Don't let the sun go down. Don't let the sun go. Stickerları falan çıkartmak istiyorum çünkü hoşuma gitmiyor. Evet. Aynen. Boyut gayet iyi. Yeterli bir ölçüde. Şu arka kısmına gösterecek olursam da şu kısım yükselip alçalma payı var. Şuradan şu şekilde. Onun dışında yatayda çevrilebiliyor diye biliyorum. Bakıyorum. Evet arkadaşlar birazcık sert yeni olduğu için biliyorsunuz hani yan kullanmak isteyen insanlar için de şu şekilde duruyor. Yatay genelde yayıncılar falan kullanıyor şu şekilde. İkinci ekran olarak. Böyle bir opsiyonu da var. Gayet iyi. Evet arkadaşlar, monitörün bağlantısını yaptık. Görüntü gayet canlı ve akıcı bir şekilde görünüyor. Monitörün ayarlarına
bakmak istiyorum öncesinde. Orta tuşa bastığınız zaman burada bir tane buton var. Onun dışında joystick mantığı, bir kere bastıktan sonra yön şeklinde şey yapıyorsunuz, oynatıyorsunuz. Az önce ne yaptım? Power off yaptım galiba. Evet, ekranı kapattım. Tekrardan açtım şimdi. Onun dışında HDR G-Sync otomatik olarak algıladı. RTX 2060 ekran kartım olduğu için otomatik olarak gördü. Buradan ayarlara gidebiliyorsunuz. Bağlantı input'u seçebiliyorsunuz. Onun dışında kontrast ayarlayabiliyorsunuz. Onun dışında ayarlara şu şekilde bakacak olursak otomatik kendisinin hazırlamış olduğu profiller var. Oyuncu profilleri, burada FPS profili, RTS, Vivid ve Reader şeklinde. Şimdilik FPS modunda kalsın ve FPS oyunla deneyelim. Onun dışında burada Adaptive Sync diye bir şey var. Basic, Extended, Off. Extended'da kalsın, değiştirmeyelim. Onun dışında response time, bu tepki süresi oluyor arkadaşlar. Tepki süresi off, normal, fast, faster. Bunu da ellemeyeceğim. Tepki süresi bana kalırsa şu anda gayet iyi. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım, görmedim herhangi bir sıkıntı. Oyun açtığımızda daha net görürüz gerçi. Crosshair'de bu oyuncuların Counter Strike tarzı hani şey olmayan, imleci olmayan, hani sniper oynayan arkadaşlar bilirler, imleci yok. No scope vurmak için crosshair tanımlanabiliyor. Ayarlara belli bir süre tıklamadığınız zaman otomatik olarak kapanıyor. Ayarlar bu şekilde. Sol tuşa bastığımız zaman, yani imleci sola götürdüğümüz zaman gidiyor. Sağ tuşa bastığımız zaman da kulaklık seçeneği var. Kulaklık imleci var. Bu kulaklık olayı, kulaklık takarsanız monitöre, kulaklık üzerindeki ses ayarını yapmanızı sağlıyor. Aşağı tuşa bastığınızda da mute, yani sessize alabiliyorsunuz kulaklığı. Güzel bir özellik olmuş bence. Onun dışında tuşlar gayet kolay. Hani tek tuş olduğu için başta yadırgıyorsunuz ama alıştıktan sonra zor gelmiyor. Evet, oyunumuzun ayarlarına bakalım. Öncelikle herhangi bir şey değişmiş mi? Buradan grafik ayarlarına giriyoruz. Monitörümüzü görmüş. Onun dışında çözünürlüğümüz doğru. QHD çözünürlüğünde. Buradaki ayarlara frame limit vermiyoruz. Nvidia highlights vermiyoruz. Bunu yaparsak bu olabilir. Bunu açabiliriz. Enable and boost diyoruz. Burada hepsi açık. En yüksekte ultra'ya getirdik. Evet. Şu anda ayarlar da en yüksekte, gayet iyi. Şimdi bir oyuna geçelim bakalım. Evet arkadaşlar, oyun içi videosunu şu anda çekiyoruz. Grafik ayarları en yüksekte. Zaten ona göstermiştim sizlere de. Şu anda bir bölge seçip atlayıp oyun içinde nasıl bir performans gösteriyor bakalım. Kontrast oranı falan gayet iyi. Şu anda birazcık parlaktı ilk başta. Parlaklığı bayağı yüksekti. Onu düşürdüm. Şu an yaklaşık olarak parlaklık ayarı 30'larda falan. Evet, bayağı iyi. Şimdi bir çatışmaya girelim bakalım. Neler yapacağız görelim. Ben genellikle koyu ayarda oynuyorum zaten. Çok açık sevmiyorum açıkçası. Şu an gayet zaten yerinde bir ayarda olduğunu düşünüyorum. Evet, bir kişi daha gördük, bakalım onu öldürebilecek miyiz? Evet, onu da öldürdük. Ya tepki süresi gerçekten FPS oyununda
çok önemli bir faktör. Yani dönüşlerde herhangi bir kesilme, herhangi bir netlik olmadığı zaman çok rahat bir şekilde kaybetmenize neden oluyor. Evet arkadaşlar, şu anda Cyberpunk'ın videosunu çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi renkler gayet iyi görünüyor. Kalabalık bir ortama gidip daha detaylı ve inceleyelim. Ekranı döndürdüğümde görüyorsunuz zaten. Bayağı hızlı bir şekilde tepki veriyor. Evet arkadaşlar, testimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir ürün. Genel anlamda açıkçası bir hata, bir problem gözlemlemedim. Onun dışında oyunlarda gayet akıcı, görmüş olduğunuz gibi ekranı döndürdüğüm zaman FPS oyunlarında ekranı döndürdüğüm zaman gayet hızlı bir tepki süresi veriyor. 165 Hz'lik bir monitör olduğunu hissettiriyor size. Televizyonun da daha önce kullanmış olduğum monitör markalarında da LG kullandığım için LG'nin kalitesini az buz biliyorum ve dediğim gibi yine beni yanıltmadı. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım açıkçası. Almış olduğum üründen gayet memnunum. Alacak olan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. İnternet üzerinde milisaniye ile ilgili bilgiler yer alıyor. Hani 1 milisaniyenin altında monitör tercih edin. Evet, 1 milisaniyenin altında monitör tercih ederseniz tabii ki daha iyi ama fiyatla karşılaştırdığınız zaman değiyor mu? Şu anki monitör 1 milisaniye ve ben ciddi bir sıkıntı, yani daha doğrusu bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hani çok pro düzeyde bir oyuncu değilseniz, bir e-sport düzeyinde bir oyuncu değilseniz tavsiye etmem açıkçası 0.5 almanızı. QHD olması da ayrı bir artıydı. QHD olduğunu da hissediyorsunuz. QHD al, yani Full HD mi QHD mi alayım diye açıkçası ikilemde kalmıştım çok fazla. Ama QHD aldığım için gayet memnunum. Çözünürlüklerin, yani piksel yoğunluğu daha fazla olduğu için, sonuçta 20 inç monitör olmadığı için, 27 inç olduğu için hani Full HD'den bir tık daha iyi olduğu zaman daha iyi amorti edebilir. 4K boşuna masraf gibi geliyor bana. Çünkü bu monitörde bu piksel yoğunluğu fazlasıyla yeterli. Televizyon olmadığı için, bunu daha önce de videonun başında da zaten belirtmiştim. Evet arkadaşlar, bir inceleme videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.